Bugün TikTok'ta viral olan 5 tane tarifi deneyeceğiz. Şurada da gördüğünüz gibi orijinali buymuş. Ben biraz araştırdım. Bir Balkan yemeğiymiş. Çilekli makarna. Şöyle yapsam olabilir. Şöyle 2 tane kaşar peyniri koydum. Karıştır. Katır kütür ses çıkacak, dinleyin. Bunu tomato flight yerine Türk kahvaltısı olarak pazarlayabiliriz bence. Oha! Very delicious, very delicious. Selam arkadaşlar. Yepyeni video ile beraberiz. Bu arada saçımdaki toka nasıl? Çok tatlı değil mi? Bir takipçim hediye etmişti. Onu buradan izliyorsa öpüyorum tekrardan. Çok güzel oldu böyle. Evet, başlıkta da gördüğünüz gibi bugün TikTok'ta viral olan 5 tane tarifi deneyeceğiz. Bu tariflerin bazılarını bayağıdır görüyordum. Bazılarını da yeni görmeye başladım. O yüzden aşırı merak ediyorum. Hatta bazılarını Türkiye'de yapanı da görmedim açıkçası. Ben de denemek istedim. Biliyorsunuz ki ben yemeği içmeyi çok seviyorum. Yeni tatları da çok seviyorum. Saçma tatları da seviyorum. O yüzden dedim ki önce neden böyle bir şey çekmiyorsun? Çek. Peki bu tarifler ne? Hemen açıklıyorum. Birincisi karpuz sandviç. Karpuz sandviçte gördüğünüz gibi karpuzu böyle kare ya da üçgen şeklinde bölüp içerisinde peynir ve biraz böyle baharat falan katıyorsunuz. İkinci olarak chocolate rice olarak geçen çikolatalı pirinç yapacağız. Bunun nasıl olduğunu tahmin edebiliyor muyum? Şimdi mochimsi bir şey olacağını düşünüyorum ama nasıl olacağına dair fikrim yok. Şöyle bir görüntüsü var. Birlikte yapacağız. Bilmiyorum nasıl olacak. Üçüncü tarifimizde tomato flight olacak. Bu da böyle domatesleri kup değil. Yuvarlak doğruyorsunuz ve her yuvarlığa da farklı bir tarif koyuyorsunuz. Genelde peynir bazlı. Dördüncü tarifimiz tahinli kahve. Tahinli kahve hayatımda içmedim. Hayatımda tahinli kahve yapan bir yerde görmedim. Tahin seviyorum ama çok acı olur mu bilmiyorum. Onun da görüntüsü bu şekilde inanılmaz güzel gözüküyor. Beşincisi ve en çok merak ettiğimde strawberry pasta, yani çilekli makarna yapacağım. Görüntüsü bu şekilde. Yabancı bir kadın sporcu bunu yediğini ve çok güzel olduğunu söylüyor. Balkanlarda ünlüymüş. Böyle bir görüntüsü var. Çok saçma bir mix gibi geliyor bana. Bir beğenmezsem bunu beğenmem diye düşünüyorum ama çok da merak ediyorum tadını. O yüzden bir an önce hepsini yapıp yemek istiyorum. Bu arada Katıla yeni üye olan tüm üyelerime teşekkür ederim. Sizleri öpüyorum. Siz de Katıla üye olursanız videolara daha erken erişim sağlayabilirsiniz ve arada oradan özel sohbetler ediyoruz. Onlara da erişebilirsiniz ve en önemlisi bana destek olabilirsiniz. Bu tarifleri yapmaya başlamadan önce siz de alttan bana abone olup bildirim zilini açarsanız videoları kaçırmamış ve zamanında izlemiş olursunuz. Çok fazla bekletmeden bir an önce bu tarifleri yapalım ve daha sonra da tadıma geçelim. O zaman videoya geçelim. İlk tarifimiz chocolate rice, yani çikolatalı pirinç. Bunun tarifinde birkaç bir şey var. Bazıları çikolatayla karıştırıp mixliyor, böyle mouse'lar oluyor ya, böyle puding gibi bir şey yapıyor. Bazıları da benim yapacağım tarifteki gibi pirinçle çikolatayı karıştırıp üzerine birazcık tatlandırıcı ekleyip daha sonra o şekilde biraz taneli böyle çikolatalı sütlaçımsı şekilde yiyor. Ben o şekilde yapacağım. Yani buradaki tarifteki gibi yapacağım. Önceden pirincimi hazırlamıştım. Bu çikolatayı dilimleyeceğim ki üzerine koyduğumda hemen erisin. Çikolatanın hepsini koymalı mıyım bilmiyorum. Bence hepsini koyalım, bir bakalım. Şimdi şöyle bir çikolatam var. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Bugün mutfağın diğer köşesindeyim. Öteki köşesinde video çekmekten sıkıldım çünkü. Şöyle minik parçalar halinde doğruyorum. Yalnız sıcaktan çikolata bile erimiş. Elime bulaşıyor yani resmen. Şu an çok saçma gelebilir bu kombin ama bana aşırı güzel geliyor. Çok güzel olacakmış hissiyatı geldi bile bana. Tarifte ne yapıyordu? Şöyle bir çikolatayı içine atıyordu. Biz de atalım çikolataları. Şimdi buna sıcak su ekleyeceğiz. Biraz erisin diye. Çikolatayla birlikte karıştıralım ki çikolata iyice erisin. Normalde esmer şeker eklemiş tarifte ama benim elimde esmer şeker yok. O yüzden normal şeker koyacağım bir öncelikle. Birazcık da bal koyacağım. Yeterince şekerli olmuştur. Ben çok şekerli şeyler sevmiyorum ama karıştırıyoruz. Mix. İyi ki bütün çikolatayı koymuşuz bu arada. Anca yetti. Güzel oldu. Şimdi bunu neden ilk başta yaptım? Bunu yapıyorum ki dolapta biraz bekleteceğim. Biraz soğusun, tatlı çünkü soğuk yenir. Evet, bu kadardı. Tarif tam olarak bu kadar. Bayağı bildiğiniz çikolatalı pirinç oldu. Arkadaşlar bulamaç gibi durduğuna bakmayın. Bunu güzel en son bir tabağa koyacağız ve böyle iğrenç şeylerden çekinmeyin arkadaşlar. Bazı kombinasyonlar çok iyi oluyor. Şimdi bu hazır. Bunu dolaba koyuyorum. Sonra da hemen yeni tarife geçiyoruz. Hatta bunu ne yapalım biliyor musunuz? Buzluğa atalım ki daha çok soğusun. Şöyle koyuyorum. Hem biraz donsun hem soğusun diye. Benim sakarlık ama.
Bir sürü malzeme görüyorsunuz. Bunlar ne için? Tomato flight için, yani domates uçuşu için. Neden bu kadar malzeme var? Çünkü aslında içerisine istediğinizi koyabiliyorsunuz. Ben burada tarifteki gibi yapmaya çalışacağım ama ben mozzarella bulamadım. O yüzden şöyle bildiğiniz ne peyniri bu? Otlu beyaz peynir falan var. Burada kaşar peynirlerim var. Onlarla yapacağım. Şöyle büyük domates olması gerekiyor. Benim bir tanesini kullanmam yeterli olacak sanırım. Bence bunu kesmek en önemli kısımlardan biri. Çünkü düzgün kesemezsek kötü görüntü oluşacak. Şuraya bir tabak çıkardım. Buraya ne kadar sarsa o kadar yapmayı planlıyorum. Oo, güzelmiş domates. Ben böyle domates bulamam zannetmiştim ama buldum. Tam olarak şu şekilde olacak. Şöyle göstereyim size de. Hiçbir şey yapmadan şöyle diziyorsunuz efendim. Şöyle benim 5 tane oldu. Bence 5 tane yeterli. Ben ilkine şöyle bir otlu peynirden koymak istiyorum. Kombinasyonlar tamamen size kalmış aslında. Çok bir şeye uymanıza gerek yok. Şöyle bir otlu peynir koyuyorum. Üzerine kekik koyuyorum. Üzerine yine şöyle bir zeytinyağı. Oo, çok güzel gözüküyor. Bu şu an tamam. Şimdi ikinciye geçiyorum. Buna da kaşar peyniri koyacağım arkadaşlar. Şöyle 2 tane kaşar peyniri koydum. Bunun üzerine şöyle bir şey yapacağız. Bunu tatlı yapacağız. Şöyle bal dökeceğiz. Şurada ekşi böyle bir salata sosum var. Avokadolu falan bir sos. Ekşi ve tatlı bir tat verecek bize. Ay çok güzel oldu, yeşil yeşil. Şimdi üçüncüsüne yine şöyle kaşar peynirlerini koydum. Bunu dilimlenmiş zeytinlerden koyacağım. Şöyle 2-3 tane salatalık koyacağım buna. Bir kekik koymayı düşünüyorum. Çok fresh bir şey oldu çünkü bu. Ve o vuruşu yapıyorum. Nar ekşisi koyuyorum. Nar ekşisi olmaz arkadaşlar. Hatay nar ekşisi. Diğerine de şöyle yapacağız. Burada bir pesto sosum var. Bir tanesini de böyle yapacağım. Buna da birazcık yine şu peynirden katacağım. Bence yakışır. Ama çok az koyacağım. Şu şekilde koyacağım, ona da böyle biraz ezik. Yine acının yakışacağını düşünüyorum. Birazcık pul biber. Sonuncuya da sade bir şey yapacağız arkadaşlar. Şöyle biraz kekik. Birazcık şöyle acı. Birazcık zeytin koyacağım. Yine nar ekşisi. Evet arkadaşlar, şimdi görüntüsü bu şekilde akıyor, görüyorsunuz. Bunu da diğer tarifler bitene kadar dolaba koyuyorum. Birazcık soğusunlar. Sonra yine hep beraber yiyeceğiz. Şimdi burada kocaman bir karpuzumuz var. İnanamayacaksınız ama ben kendime karpuz almıştım ve bu kadar kaldı. Bununla da karpuz sandviç yapacağız. Bunu nasıl o hale getirebiliriz? Şöyle yapsam olabilir. Şöyle bir şey yapsak, ben bunu çatturu çutturu diye alsam, üstten alsam ne dersiniz? Bence çok güzel. Bakın şöyle yapacağım. Çünkü bir de orta kısımlarına çok çekirdek de olmuyor. Bakın şöyle bir şey aldım, tamam mı? Bunu da böyle ikiye böldüm. Bence gayet güzel oldu. Şunları hatta bir eşitleyelim şurada hemen. Boylarını eşitleyelim. Şu tabağımıza koyalım. Ben yine kaşar peynirden koymak istiyorum. En güzeli bu olacaktır diye düşünüyorum. Ben kaşar peyniri çok seviyorum. Şöyle kaşar peynirini koyduk. Bunun üzerine şöyle yine ben salatalık koyacağım. Vay be. Elinde dilimleyenler kaç kişi kaldık? Ben elimle dilimlemiyorum normalde bu arada da. Şu an dilimleyesim geldi. Şöyle bir dilim salatalık koydum. Şimdi bir de birazcık soğan koyacağım içerisine. Çok az bir şey, gerçekten çok az. Bakın soğan şu kadar, zaten ince ince koydum. Soğanlı bence güzel olur. Buna da gene biraz böyle zeytinyağı hafiften. Bir de ben buna yine kekin yakışacağını düşünüyorum. Biraz da kekik koydum. Bakın görüntüsü şu şekilde oldu. Çok güzel değil mi? Bakın. Dolaba koymayacağım. Buzluğa koyacağım. Biraz daha soğusun, öyle yiyelim. Şimdi en merak ettiğime geçiyoruz. Çilekli makarna yapacağız. Çilekli makarna mı olur, kombinasyonunu düşünemiyorum bile. Ama biz böyle karpuz peynir falan bile yapan bir milletiz. Bence bize koymaz. Benim önceden haşladığım makarnam var burada. Bunu bir tabağa alalım bence. Bunu tabağa alacağım. Tabakta mixleyeceğim direkt. Şöyle biraz... Şimdi tüm olay şurada başlıyor. Çilek ve yoğurttan başlıyor. Bu arada normal çilek almadım çünkü birkaç tarif vardı. Şimdi burada da görebilirsiniz. Bazıları domatesi çileği fırınlayıp yapıyor. Bazıları normal çileği doğruyor, yoğurtla karıştırıyor. Benim gördüğüm kadarıyla şurada da gördüğünüz gibi orijinali buymuş. Ben biraz araştırdım. Bir Balkan yemeğiymiş ve böyle aslında çilek reçelinden yapıyorlar. Şöyle, yani direkt çilek reçelini alıp koymuyorlar ama kendileri çileği bayağı şekerle reçel haline getirip o şekilde koyuyorlar. O yüzden ben de en orijinalini yapmak istedim. Böyle domatesle karıştırmak istemedim. Orijinali de buymuş. Ben o yüzden direkt çilek reçeli aldım. Bunun yapımı çok basit aslında arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Ama tadını en merak ettiğim kesinlikle bu. İlk önce şöyle bir yoğurt ekliyorlar, tamam mı? Ya bu yoğurdu suyla biraz açabilirsiniz ama bence hiç gerek yok. Yani videoda şakkudu şukkudu koyuyorlardı. O yüzden ben de şöyle bolca, bir şey diyeyim mi? Canım çekti. Bir de ben buna çok tatlı sevmiyorum ama sanki böyle güzel olacak gibi şeker yerine bal koyacağım. Bunu zaten tatlı niyetine yiyeceğiz arkadaşlar. Çilekli makarnamız da hazır. Yani bunu normal çilekten de yapabilirsiniz ama orijinal
orijinal tarifi bu. Yani bayağı araştırdım ve bu şekilde gördüm. Şimdi bunu da dolaba atalım ve son tarife geçelim. Evet, şimdi de son tarifimiz olan tahinli latte'yi yapacağız. Şimdi öncelikle bu tahin karışımını bunda hazırlayacağız. Sonra içine dökeceğiz. Bir tatlı kaşığı kadar demişler. Ben şöyle göz kararı bir koyacağım. Biraz fazla gitti ama olsun. Bal koyacağız. Bu tarifteki gibi yapıyorum bu arada. Biraz da tuz koymuşlar. Yani anlamadım tuz niye ama şey gibi galiba salted karamel latte var ya, onun gibi bir şey herhalde. Azıcık bundan. Benim şimdi espresso makinem yok. Normalde videoda espresso ile yapmış. Filtre kahve makinem var ama onu da demlemeye üşendim. O yüzden şöyle instant, çok saçma, bu Kore'den getirdiğim kahve, bildiğiniz instant kahveyle deneyeceğim. Komple katıp hepsini sıcak suyla karıştıracağım. Ay yemin ederim Halil Uşko'nun yaptığı kahveye benzedi ama olsun. Karışım şu şekilde bir şey oldu. Buna sıcak suyu ekleyeceğim. Şöyle karıştır. Hepsini mix. Wow, kokusu güzel. Şimdi buna buz ve sütümüzü ekleyip üzerine de bunu koyacağız. Benim şöyle tatlış buzlarım var. Size hemen göstereyim. Bakın şöyle bir şey. Çok tatlı değil mi? Bu iki. Ama bu buz yeterli değil. O yüzden biraz daha buz koyacağım içerisine. Yine Temu'dan aldım tabii ki saçma sapan buz kalıpları. Böyle. Bayağı bir. Arkadaşlar ben buz seviyorum. Yani soğuk kahve ya da soğuk içecek seviyorum. O yüzden böyle bayağı bir buz koyuyorum. Yargılamazsanız sevinirim. Teşekkürler. Öncelikle sütümüzü koyuyoruz. Sonra bu karışımı koyuyoruz. Çok güzel gözüküyor. Nasıl gözüküyor bilmiyorum ama. Şöyle tabii ki pipetimizi koyuyoruz. Tahinli lattemiz de hazır. Hepsi hazır olduğuna göre en güzel kısma geçiyoruz. Ben bir içeriği hazırlıyorum hemen. Sizi de tadımla baş başa bırakıyorum. Tadıma geçelim. Şimdi evet efendim, bütün yemeklerimiz hazır. Burada tomato flight var. Burada karpuz sandviç var. Burada çikolatalı pirinç var. Burada çilekli makarna var. Burada da tahinli latte var. Tadlarını aşırı merak etmekle birlikte çok güzel olduklarını düşünüyorum. Bence öncelikle şu karpuzu deneyelim. Ben karpuzu bayağı merak ediyorum. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dökülüyor bu. Bakın görüntüsü şu şekilde. Bunu nasıl ısıracağız arkadaşlar? Oh my god. Aman Allah'ım. Oh my god. Ya sesine şimdi bakın, katır kütür ses çıkacak, dinleyin. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Soğan koyup koymama konusunda aşırı tereddütteydim ama bütün olay soğandaymış. Soğanlı o kadar güzel oldu ki beğeneceğimi düşünmüyordum. Hatta soğandan dolayı beğenmeyeceğimi düşünüyordum ama aşırı beğendim. O yüzden ona kaç puan verebilirim? Buna 10 üzerinden 9 puan veriyorum. Bir puanı kırmamın sebebi yemesi biraz zor. Elle yemesi biraz zor. O yüzden 10 üzerinden 9 puan veriyorum. Şu güzel mi güzel tomato flight'larımıza geçiyoruz. Şimdi öncelikle ben ilk yaptığım denemek istiyorum. Taze peynirli, zeytinyağlı ve kekikli olanı deneyeceğim önce. Kahvaltı ediyormuşum havası var arkadaşlar. Sanki ben kahvaltı ediyorum. Hepsinden birer ısırık alıp tatlarına bakacağım. Peynirli avokado sosu ve ballı olan. Bunun içerisinde bal da var. Tadı nasıl olur çok merak ediyorum. Bilmiyorum ya, ben böyle yemeklerin içine tatlı katmayı çok seviyorum. Böyle birazcık Asya mutfağında vardır ya, böyle bal, şeker katarlar. Aynı onun havası var ve bunu yiyince sanki böyle Asya mutfağı yemişim gibi esintiler hissettim. O yüzden bunu çok beğendim. Ya keşke hepsine bal katsaydım, hatta o kadar. Daha yoğun olan bir tık pizzaya benzeyeni deneyeceğiz. Üzerinde peynir, zeytin, salatalık her şey var. Güzel ama hala favorim bu. Her yerim sos oldu. Aşırı sos bu. Yine taze peynirli, pestolu, acılı, kekikli olanı deniyoruz. Pesto sosunu çok seviyorum zaten, o yüzden aşırı beğendim. Acı da çok güzel olmuş. Kız yonca biliyorsun bu işi. Zeytinli, nar ekşili, kekikli. Bunu deneyeceğiz. Bu tabak ne hissettirdi biliyor musun? Türk kahvaltısı gibi hissettirdi çünkü yani kahvaltıda ne yiyorsak onun kombinasyonu. Şimdi biz kahvaltıda ekmeğin üzerine domates, salatalık, peynir hepsini koyuyoruz falan ya. Aynı onu hissettirdi. Yani yabancıların bunu hayatında ilk kez keşfetmesi çok komik. Bunu tomato flight yerine Türk kahvaltısı olarak pazarlayabiliriz bence. Çok üzüldüm. İnsanlar hayatlarında bunları yemiyor. Biz kahvaltıda bunları yiyoruz. Ve buna da 9 puan veriyorum çünkü ne eksik biliyor musunuz? Ekmek. Ekmek olmadığı için puanım 9. Aşırı merak ettiğim şu tahinli latteyi denemek istiyorum. Tadı nasıl oldu çok merak ediyorum. Şöyle bir görüntüsü var. Bakalım bir tadına hemen. Oha!
Very delicious, very delicious. Oh, very delicious. Buna gerçekten bayıldım. Nasıl biliyor musunuz tadı? Böyle eğer çok tatlı sevmiyorsanız arkadaşlar kahvede aynı benim gibi tam ideal. Tahin birazcık o tatlılığını bastırmış ama bal da onunla karışınca o tahinin aşırı acılığını bastırmış. İkisi aşırı dengeli bir şey olmuş. Bayıldım buna. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Tahinli latte acilen bütün kafelere, her yere gelmeli. Şimdi şöyle çikolatalı pirincimiz var. Bunu deneyeceğiz. Hoppa. Sütlaç, çikolatalı sütlaç. Akıyor, akıyor. Hemen deneyelim bir. İnsanlar böyle şeyleri niye yeni keşfediyor ya? Bu bildiğiniz çikolatalı sütlaç. Yani çikolatalı sütlaç gibi. Puanım yani 7, 6,5, 6,5 falan veriyorum buna. Buna puanım 6,5. En çok seveceğim bu olacağını falan düşünmüştüm ama olmadı. No. Geldik deli gibi merak ettiğim o tarife. Şu an yeni yeni viral olmaya başladı. Ben de aşırı merak ediyordum. O yüzden denedim. Çilekli makarna. Bakar mısınız? Şöyle bir görüntüsü var. Hemen bir deneyeceğim. Sporcu diyordu ki işte en çok özlediğiniz şey ya da en sevdiğiniz, özlediğiniz yemek ne falan, o diyordu ki çilekli makarna. O yüzden çok merak ettim. Hemen deniyorum. Güzel ya. Ben bunu galiba beğendim. Tadı güzel. Kesinlikle güzel ve yiyen herkesin beğeneceğine eminim. Çünkü yediğinizde çilek tadı geliyor. Yani ekmeğin üzerine çilek gibi. Ve yine belki aynı şeyi söyleyeceğim ama bu da Türk kahvaltısına benziyor. Çünkü şimdi bakıldığında bu dümdüz makarna, dümdüz buğday, un. Yani ekmek diye de düşünebilirsiniz. Ekmek üzerine yoğurt ve çilek reçeli gibi ve biz bunu zaten yapıyoruz. Zaten Balkan yemeği, o yüzden kültürümüze yakın diyebilirim. Şöyle bakıldığında arkadaşlar Türk kahvaltısı, bir tık Türk kahvaltısı. Yani sütlaç, yediğim her şey Türk yemeğine benziyor. İnanılmaz, şu an şoktayım yani. Ya buna da puanım 9 puan vereceğim. 10 veremem. Çok 10'luk değil ama 9 puanı hak ediyor bence. Çok beğendim. Son değerlendirmeye geçecek olursak gördüğünüz her şeyi denemeyin. Mesela şunu. Ama genel olarak beğendim. En çok beğendiğim tabii ki latte oldu. Denemenizi tavsiye edeceklerimi söylüyorum. 1. Kesinlikle bunu deneyin, tahinli latte. Deneyenler mutlaka yorumlara yazsın. Abla denedim, oldu, olmadı, çok güzel oldu gibisinden. Bunu deneyen mutlaka yazsın. Onun dışında tomato flight'ı çok beğendim. Tam benlik yani. Ben karman çorman şeylere bayılıyorum arkadaşlar. O yüzden bunu çok beğendim. 2. olarak bu. 3. olarak karpuz sandviçe bayıldım. Çok fresh bir şey. İçine yani istediğiniz kombinasyonu yapıp yiyebilirsiniz. 4. olarak bu. Sonuncuya da bunu koyuyorum. 5.'yi çok beğenmedim. Evet arkadaşlar, bugün de sizler denemeyin diye ben denedim, ben yaptım ve bütün gerçekliğiyle bir yemek sevdalısı olarak size yorumlarımda bulundum. Yapanlar olursa mutlaka yorumlarda buluşalım. Çünkü sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Gerçekten hangilerini beğendiniz, hangileri hakkında ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum ben de. Çünkü garip lezzetler. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman kendinize çok iyi bakın. Sizleri kocaman öpüyorum. O zaman bir sonraki videoya kadar, yani haftaya kadar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Yapamıyorum ama.